Merhaba, ben Ayşegül. Ben Seda. Daneler podcast'imize hoş geldiniz. Daneler'in ilk sezonu boyunca yalan üzerine konuşacağız. Her bölüm farklı bir disiplin çerçevesinde yalanı ele almayı planlıyoruz. İlk bölümde de yalanın ta en başından yani icadından başlayalım istedik. Yalanın ne olduğunu, ne zaman kim tarafından icat edildiğini ve tarihçesini konuşacağız. Evet. Yalan nedirle başlayalım mı Ayşegül? Yalanın net bir tanımı yok bildiğim kadarıyla ama sen nasıl tanımlarsın yalanı? Seda, tabii ki bu soruyu sen bana, ben de kendime sormadan hemen önce ChatGPT'ye sordum. Ve enfes bir cevap aldım. Kısaca ChatGPT diyor ki, yalan gerçeklikle çelişen veya doğru olmayan ifadelerdir. Yani bir kişinin bilerek ya da bilmeyerek gerçeği çarpıttığı veya değiştirdiği ifadelerdir. Yalanlar genellikle başkalarını kandırmak, bilgiyi gizlemek, olumsuz sonuçları önlemek veya kişisel çıkar sağlamak amacıyla kullanılır. Valla gayet de net tanımladı sanki. Hem de hiç etliye sütlüye karışmadan, insanın özelliği falan da demeden cevap vermiş olması. Bende hiç yoktu demedi Seda. Mesela yalan için şunu ekliyor ChatGPT. Yalanlar farklı şekillerde ifade edilebilir. Bazen açık bir şekilde yalan söylenirken bazen de gerçeği saklamak için kısmi gerçeklerle karıştırılabilir. Yani yalanın söylenen bir şey olması ve bir ifade olduğunu belirtmesi kısmı bence ilginç yani. O zaman kendini kurban şekilde gösteren sincap vardı ya hani ona ne demeli? Efsane değil miydi o ya? Demek ki yalan aslında sadece insana özgü değil. Kesinlikle. Mesela Harari'nin Homo sapiens'inde şempanzelerin ve maymunların da yalan söyleyebildiğini anlatıyordu. Dikkat et, aslan geliyor diyerek muzu bulan maymunu kaçırıp kendi yiyormuş. Seda, ne kadar da tanıdık gelen bir senaryo. Peki yalanın ne olduğunda sen, ben ve ChatGPT hemfikirsek gel yalan icadından başlayalım. Ne dersin? Yalanı kim ne zaman icat etti? Şimdi daha önce bu bölümü konuşurken yani bu bölümde nelerden bahsetmemiz gerektiği üzerinde beraber konuşmuştuk hatırlarsan. Ben de yine tabii ki dönerek bu Harari'nin kitabındaki yine Homo Sapiens'teki başka bir bölümden bahsetmek istiyorum. Dedikodu üzerine yazdığı bir kısım vardı orada. Sen de okumuş muydun kitabı? Evet, evet. Okurken çok gülmüştüm tabii ama bir taraftan da mantıklıydı yani dedikodu dediği hani avcı toplayıcı dönemde avlananların avlanmaya giden erkeklerin akşam diğerlerine gördüklerini yaptıklarını anlattığı kısım. Yani orada hiç yalan söylenmemiş midir sence Ayşegül? Neden bu avcı 3 gündür ortada yoktu ve üstü başı parçalanmış bir şekilde eli boş döndü kabileye mesela? Ormanda boş boş dolaştım, keyif yaptım falan demeyeceğine göre beni ayı kovaladı diyecek, yaralamaya çalıştı diyecek. Değil mi? Onun için elim boş döndü diyecek. Tabii ki yalan söyleyecek Seda. Yani evet işte o çiçeğe baktım, bu böceğe baktım, gölde yüzdüm, bulutlardan fal tuttum yerine sallayacak bir yalan yani. Çünkü diğer kabile üyeleri işte bizon tutup gelmiş olacaklar mesela. Sen ne yaptın sorusuna cevabı olmayınca patlak bir yalan. Aynen, ve tam da neden yalan söylüyoruz sorusuna cevap verdin aslında. Her birimiz her gün günde 10 ile 200 arası yalan söylüyormuşuz Seda. Of. Ve yalanı neden söylüyorum sorusunun aslında çok basit bir cevabı varmış. Şu an olduğumuz kişiden daha iyi gözükmek için yalan söylüyormuşuz. Yani bunu Hı ister hı. kabileden başlat, ister 21. yüzyıla gel. Hepsinin temelde ortak yanı olduğumuz kişi değil, olmaya özendiğimiz kişiyi anlatmak. Yani Evet doğru. fantaziyle gerçeğin ortaya karışık hali. Buradan düşününce sanki yalan biz kendimizi iyi hissedelim diye icat edilmiş. 200 yalan özellikle şu anki hayatımızı düşünürsek yani modern dünyayı düşünürsek çok olası geldi bana. Düşünsene beyaz yakalıların her gün birbirlerine söylediği şeyleri, şirketlerde konuşulanları. Üstüne bir de sosyal medyayı eklersen belki saatlik bile Oo, 200 yalan olabilir. kesinlikle. Düşünsene, yani sistem yanında hakikaten hepimize bir yalancılık hali ekliyor sanki. Hem daha iyi hissetmek, hem daha iyi görünmek, hele sosyal medya dediğinde. Ama Neden? yani antik çağlarda 200 yalan günde söylenmiyordur ya. O kadar da değildir yani. Bu modern çağın getirdiği bir şey olabilir sanki. Belki eski zamanlarda dediğin gibi bu kadar çok yalan söylemeye ihtiyaç olmamıştır ama belki de oradan şuraya geliriz Seda. E,
Evrimle beraber insanın yalan söyleme becerisi mi arttı? Ya evrimle beraber o toplumun sana bakışının daha önemsendiği düşünebilir belki, evet. Yani imajın veya toplumdaki konumunun daha yukarı çıkarılabilmesi için bir takım yalanlara büyük veya küçük neyse işte ihtiyaç duyuluyor olabilir. Ama aynı şekilde antik çağlardaki bir kabilede imaj ya da konum ne kadar önemlidir onu bilemedim. Şimdi tabii antik çağlardan konuşurken yalanın izini sürmek için eski Yunan tragedyalarına bakmıştım oralarda neler oluyor diye. Of ki of Ayşegül yani. Yapma ya. Mesela aynen. Mesela Evripidis'in Medea tragediyası var. Oradaki işte Medea kocasına karşı nasıl yalanlar söylüyor. Yani intikam almak için deli gibi yalan söylüyor ve bunu çocuklarına da alet ediyor mesela. Sonra yine başka bir tragedi var. Filoktetes tragedisinde. Odysseus savaş aletlerini çalmak için bin bir yalanlar söylüyor. Benzer şekilde Oidipus da kimliğiyle, geçmişiyle ya da büyük yalanlarla yüzleşiyor. Dolayısıyla milattan önce 5. yüzyılda da bu tragedyaların yaratıldığı dönemlerde de yalanların önemli bir araç olduğunu dair birçok metin var elimizde. Yalanlar her zaman her yerde desene. Yani bir de Evet. tarih dediğin şeyi kazananların yazdığını düşünürsen ne kadar doğruyu ya da ne kadar gerçeği barındırır kısmı herhalde başlı başına bir tartışma olur. Seda, Evet. yerleşik hayatın olduğu dönemde ya da hani toplum yaşantısının olduğu her yerde diyelim, hani görünüş önemli. Hı Tarihte bir de hı. bir sıralama sistemi mevcutsa, işte kabile şefi olmak için yarışıyorsan örneğin ya da ne bileyim güç arıyorsan, bir şekilde yalan söylüyorsun. Bak, Michio Kaku Evet. vardı. Bu dönemin en ünlü teorik fizikçilerinden bir tanesi. Hı hı. E, Diyor ki insanı akıllı yapan 3 tane özellik var. İşte bir tanesi gözlerimizin kafamızın önünde olması. Yani yanlarda değil de önde. Hı Bu hı. bizim görmemize derinlik kattığı için bir fark. Bir tanesi baş parmak, hani el göz koordinasyonu ve bir şeye tutunma becerisi sağladığı için. Bir diğeri de dil ve bunu şöyle sebeplendiriyor. Diyor ki sonraki jenerasyonlara bilgiyi aktarabilme kabiliyetidir aslında dil. Direkt yalan söylenmiştir Ayşegül. Daha neler deme sakın bak. Daha neler Kim bilir demeyeceğim. neler aktardılar. Daha neler demeyeceğim. Kesin öyle diyeceğim. Düşünsene. Hem dil diyeceğiz hem sonraki jenerasyonlara ne aktarıyoruz Tabii. diye düşündüğümüz yere gelince, yani mesela aklıma ilk şu geliyor. Her şey eskiden daha güzeldi. Değil mi? Hmm. Klasik yalanlardır, Klasik evet. yalanlar. Bir de buna ters, herkes gençken en güçlüydü, en hızlıydı, en başarılıydı. Hani kendini olduğundan iyi gösterme hali de sanki zamanla evriliyor ve bilmem, Evet. insanın yüzüne sonunda çarpıyor mu? Yani insan acaba yalanı gençken çevreye, yaşlandıkça da kendine mi söylüyordur Seda? Ya evet, yalanı dolayısıyla da olduğundan daha iyi olma halini toplumla ilişkilendirdikçe mantıklı geliyor ama hele insanın kendine söylediği yalanları düşününce Orası hele herhalde bir sonsuz çukur. Çünkü bak, bir de yalanın şöyle bir özelliği daha varmış Seda. evet. Yalan söylemek temelde işbirlikçi bir eylemmiş. Yani yalanın gücü o yalana inanan birisinin olmasıyla da başlıyor aslında. Tabii ben şimdi kurusu kısıktım ortaya bir şey. Ona kimse inanmıyorsa çok bir anlamı olmaz tabii. Aynen öyle, aynen öyle. Dolayısıyla yalanın en önemli parçası ona inanan en az bir kişi olması ya da Tabii, diyelim doğru. iki fikirse, iki kişi arasında der gibiyiz bir yandan, ama bir yandan da aynanın önünde iki fikrin karşılaşması gibi. Yani şimdi Hı düşünsene, hı. e, ben bu elbisede şişman durmadımla başlıyor. O yüzden belki hep bir iyileşme, iyi hissetme haliyle Evet. birlikte. Ama işbirlikçi tarafını unutmamak lazım. Çünkü gelip sana sorsam bana dersin ki yakışmış Ayşegül. Ya kesin. Ama bence bu iş en iyi partnerler, sevgililer yapıyor ya. Yani gidip soruyorsun sence kıyafetim nasıl olmuş diyor. Süper, çok yakışmış diyor ama ertesi gün sorsan hatırlamaz. Kesin öyle diyecek. Bir de Seda, bunun kurumsal bir tarafı da var aslında. Düşünsene mesela, bir firmada bir skandal duyuyoruz. Ortaya çıkan ilk açıklama diyor ki firma bu kişinin yaptığı şeyle asla Evet. haberdar değildir, dahli de olmamıştır. Hı Yani hı. kurum kendini hop sorunun içinden çekip çıkartıp masum ve mağdur tarafa koyuyor.
Gerçekten haberdar mı değil mi orası meçhul. Ya bence aslında firmada birileri mutlaka haberdardır yani. Yani bazen şirketler de kendi paçalarını kurtarmak için yalan söylüyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam bir tane Japon firmasında çalışan muhasebe elemanı, yani tabii muhasebe elemanıyla olacak bir şey değil. Onu da üstleri de okey demiştir de bir finansal hesaplama hatası yapıyor. Sorun fark ediliyor daha sonra, belli bir süre sonra. Ama ona rağmen paçayı kurtarmak için, yani firma daha doğrusu paçayı kurtarmak için bir sonraki sene de bilinçli olarak aynı hatayı devam ettiriyorlar. Hatta birkaç sene boyunca galiba devam ettiriyorlar. Yani bildiğin yalan söylüyorlar. O ilk Da, hatayı saklamak için düzenli olarak böyle 5 sene boyunca falan aynı yalanı sürdürerek durumu kapatmaya çalışıyorlar. daha neler Seda, yalanın kuyruğunun Ya kuyruğu. ya. Aynen, bir noktada tabii üstüne basıp düşüyorlar. Ondan kaçış yok. Şaka gibi ama insanın doğasını düşününce ne kadar da tanıdık değil mi? Yani em, yalanın özellikleri açısından düşününce sanki yalanı bir yandan da onaylıyoruz gibi. Ne dersin? Yalana gerçekten karşı mıyız sence? Ya çok büyük yalanlara karşıyım ben açıkçası. Yani hani 6'da görüşürüz yerine 7'de işte gidip de ya işte trafik vardıdan bahsetmiyorum tabii burada. Yani çok daha büyük, karşıda yıkıcı etkileri olabilecek ya da kötü sonuçlar doğurulabilecek yalanlardan bahsediyorum. Örneğin bir ilişki yaşıyorsun ama yürümüyor. Bunu karşı tarafa söylemek lazım. Ya da firma imajının kötü olacağını göze alarak hatasını da kabul etmeli. Yani 5 sene boyunca da yalanın sürdürülmesi kısmı bana tuhaf geliyor açıkçası. Tamamen hemfikiriz. Ben de böyle ortaya büyük büyük yalanlar atmanın aslında çok hastalıklı bir tarafı olduğunu da düşünüyorum. Evet, evet. Ama tarihi bilgi bize demiş ki özünde kişisel olarak yalana karşıyız. Ama bir taraftan da yalanı onaylar bir halimiz var. Bunu da bilim şöyle açıklamış. Bir canlının neokorteksi ne kadar büyüyorsa yalancı olma olasılığı o kadar artıyor. Mesela şöyle bir örnek vermiş. Bebeklerde bunu çok net görürsünüz diye. Daha 1 yaşına gelmeden ağlama numarası yapmayı öğreniyormuş bebekler. Ya tabii canım, manipüle etmek için işte. Aynen. Dolayısıyla zekanın da bir yansıması sanki yalan söylemek. Ama tabii skalanın bir diğer tarafında da yalanı yakalamak gibi bir niyet var. Bunun için bir sürü icat üretmiş insan evladı. Doğru. Poligraf mesela. Kalbin ritmini dinleyerek yalanı yakalamayı amaçlıyor. Ya da Evet. işte beden dili araştırmalarını düşün. Yani yalanı söylüyoruz ama bir de yalanı yakalamayı da dert edinmişiz sanki Seda. Bir de bir yandan düşününce birbirimizin gözünün içine baka baka söylediğimiz yalanlar var. Hepimizin göz yumduğu Doğru. yalanlar var. En ünlü örneklerinden bir tanesi bak aklıma şu an ilk gelen hizmet Evet. kullanım koşullarını okudum. Ay Ayşegül, kim bilir haftada kaç defa okumadan onaylıyorumdur yani. Mesela böyle yalanlardan biri de şimdi sen söyleyince aklıma geldi. Hani bankaların önümüze koyduğu bilmem kaç sayfalık müşteri sözleşmeleri var ya. Of Yani of. onu orada okuyup anlaman zaten imkansız ötesi, ama atıyorsun imza yani. Hani anlama kısmında takılmıyorum. Hani okuma kısmında daha çok takılıyorum. Çok minnacık yazıları olduğu için tabii de. Hepimiz atı veriyoruz o imzayı Sedacığım. Aynen Evet, öyle. evet. Aynen öyle. Okudum anlamadım aslında ama yani ne okudum ne anladım belki Ya öyle o demek okumaya lazım. zamanım yok imzası o yani. Okumaya zamanım yok. Neyse de tamam, hadi bitirelim imzası biraz. Aynen öyle. Peki düşün bakalım dünyanın en ünlü yalanları deyince aklına başka neler geliyor? Bak benim aklıma Hı ilk hı. gelen Bill Clinton, Monica Lewinsky olayı. Of, evet ya, o bombaydı. Bombaydı. Bak tam cümlesiyle söylüyorum dünyanın en ünlü yalanını. Doğruyu söylemek gerekirse o kadınla hiçbir seksüel ilişkim olmadı. Daha neler. Bak buraya çok, çok oturdu. Bir de doğruyu söylemek diye başlıyor yani. İşte tam da algı yönetimi buna deniyor. Doğruyu söylemek gerekirse ile önce dürüstlüğün de altını çiziyor. Doğruyu söylüyorum. Bana inanın demeye getiriyor yani. Aynen. Ama aslında yalanın da dik alasını söylüyor. Tabii. Ve yalanını da böyle kapatmaya çalışıyor. Tarihte bunun gibi birkaç örnek daha var Seda, birkaç ünlü ve yaklaşım çok benzer. İşin ilginç yanı Amerikan başkanları da bu konuda gedikliler herhalde ki en çok onların yalanları ünleniyor. Bir diğer örnek bu Watergate skandalı ile muhalefeti bayağı cihazlarla dinleyen Nixon. Ve dinleme skandalı inkar ederken ilk şu cümleyi kullanıyor. Tüm samimiyetimle söylüyorum ki kesinlikle böyle Hı bir hı şey hı hı. olmamıştır.
Yani burada samimiyeti ve dürüstlüğü devreye sokuyor ama yalanın dik alasında tüm samimiyetiyle söylüyor. Ne kadar hoş. Evet. Benzer bir olayı biz de geçen seneydi galiba ya. Bu sene miydi? Geçen sene mi hatırlamıyorum. Yunanistan'da yaşamıştık. Muhalefeti dinleme olayını. Neyse, ünlü bir yalan örneği de benden gelsin o zaman. Lütfen. Mesela şey vardı. Amerika'nın Ay'a insan gönderdiğinin de çok büyük bir yalan olduğunu düşünenler var, biliyorsun. Of Bu of of Seda. atmosfersiz ortamda dalgalanan bayrak konusu. Ya hala aklımın bir yerinde soru işareti. Ben tatmin olmadım buna gelen açıklamalarla. Ama bak bir de aklıma ne geldi? Düz dünyacılar var Seda. Ben sana bir şey söylüyorum. Hala Yunanistan'da 12 Tanrı'ya inananlar var mesela. Yapma ya. Evet. Neyse, o kadar uzağa gitmeden daha ciğerimizden bir yalanı da hatırlatayım sana istersen. Lütfen. Lütfen. Çernobil'den sonra bizim Karadeniz'deki çaylara hiç de bir şey olmadığını hüp hüp deyip oh nasıl da mis bak ben çay içiyorum diyen zamanın bir bakanı vardı. Bekerel Cahit. Cahit Aral dönemin radyasyonun zararsız olduğunu iddia eden en müthiş insanıydı kendisi. Ya ben bu podcast için işte araştırdığım zaman daha başka tarihte nasıl yalanlar var diye bu eski gazetelerde yayınlanan haberlere baktım da yani akıllara zarar, yani radyasyonun kemiklere iyi geldiğini mi söylemiyorlar, kaynayan çayda radyasyon kalmıyormuş mu demiyor, yani akıllara zarar. Daha neler Seda, daha neler yani gerçekten bu insanlara dönüp dönüp daha neler demek istiyorum ya. Evet, evet, kesinlikle. Şimdi bak, başka bir tane daha söyleyeyim. Sen daha neler demişken aklıma geldi. Şimdilerde Homo Deus okuyorum. Biraz önce iki kere Homo sapiens'ten bahsetmişim. Şimdi devamı olan Deus okuyorum. Orada da tarihi bir yalana denk geldim Ayşegül. Roma Hı. İmparatoru Konstantin'in haleflerine imparatorluğun batısının daimi kontrolünü verdiği belgede sahte çıkmış. Yani hem de 1000 sene sonra. Of of Seda of. İnsanın yalan söyleme potansiyeli gerçekten şaka gibi ya. Hele bir de Öyle. şimdi sen söyleyince matbaadan öncesi ne gitti aklım. Düşünsene elim kesildiğinin kolum koptuya dönüşmesi ya da aynı senin örnek gibi imparatorluğu verdim gitti demesi kaç ağza bakıyordur ki? Yani bak şimdi ne diyeceğim. Bizi dinleyenler de siz safsınız. Tarihte her daim çok büyük yalanlar söyleniyordu diyecekler. Haksız da sayılmazlar yani. Bak o zaman son bir tane daha söyleyeyim. Ve yavaş yavaş istersen hani bu konuyu kapatalım. Tamam. Titanic dünyanın en güvenli gemisi diye pazarlanmadı mı mesela ya? Yani daha neler vardı tabii şimdi Ya. bizim aklımıza gelmeyen de. O zaman bizi dinleyenlere de sorsak mı? Akıllarına gelen ve bizimle paylaşmak istedikleri tarihin ünlü yalanları neler? Bize yazın. Lütfen bize yazın. İstersen bölüm sonuna gelirken ve icadından beri yalanın hayatımızın ne kadar göbeğinde olduğunu konuşurken 1984 kitabından da bir örnek bırakalım buraya. E, Devlet yönetiminin en güçlü unsuru Propaganda Bakanlığı vardı hatırlarsın Seda. Evet, tabii canım, Onu tabii. tam hakkıyla adını söylesek, Yalan Bakanlığı desek nasıl olur? Yani ne güzel ve bir o kadar da ne kadar korkunç bir kitap değil mi? Hem de Ama nasıl? çok doğru söyledin tabii, yani Yalan Bakanlığı diyebiliriz bence de. Bence de. Ve bak burada Lex Friedman'ın bir sözüyle bitirmek isterim bu bölümü. Hadi. Der ki en büyük sorun her birimiz yalanlara kanmayacak kadar akıllı olduğumuzu zannediyoruz. Öyle değil miyiz? Bu cevabı da dinleyicilere bırakalım istersen Sedacığım. Tamamdır, tamamdır. Bitirdik mi şimdi yani? Üzerinde konuşacağımız daha çok yalan vardı Ayşegül. Ya tabii ki daha söylenecek çok şey var. Haklısın. Üstelik daha sadece yalanın icadını konuştuk. Ama bir sonraki bölümde yalanın coğrafyası ile devam edeceğiz. Bakalım daha ne Okey. yalanlar çıkacak Seda. Süper Ayşegül'cüm. Bir sonraki bölümde başka coğrafyaların başka yalanlarını konuşmak üzere. Hoşça kalın diyelim o zaman. Hoşça kalın.